Maxim Gorki'nin anası hani derler ya bir romandan çok daha fazlası. Aslında bir uyanışın manifestosu gibi. Peki nasıl oluyor da baskı altında ezilmiş sıradan bir kadın birdenbire bütün bir halkın hem öfkesini hem de umudunu taşıyan devrimci bir simgeye dönüşüyor? Gelin bu inanılmaz dönüşüm hikayesine hep birlikte bakalım. Gorki romanına işte bu cümleyle başlıyor ve bizi resmen alıp hikayenin tam ortasına o ağır bulanık suya fırlatıyor. Anlıyorsunuz değil mi? Bu sadece bir giriş cümlesi değil. Bu karakterlerin içinde yaşadığı o boğucu, o umutsuz atmosferin fotoğrafı. Düşünsenize her gün bir öncekinin aynısı olduğu, insanın yavaş yavaş boğulduğu bir dünya. Evet, hikayemiz tam da böyle bir yerde başlıyor. Umudun olmadığı bir dünyada. Şimdi her şeyin temelini atan o karanlık ortama bir göz atalım. İşçi mahallesindeki hayatı düşünün, sürekli bir acı, bitmek bilmeyen bir öfke döngüsü. İnsanların tek neşesi, tek eğlencesi neydi biliyor musunuz? Gençlerin birbirini dövmesi, sonra da attıkları yumruklarla övünmesi. İşte böyle bir yer. Şiddetin gündelik hayatın bir parçası olduğu, umudunsa adeta bir lüks sayıldığı kapkaranlık bir dünya. Ve bu karanlık dünyanın tam merkezinde de kahramanımız var, Pelageya, yani ana. Yıllar yılı kendi evinde kocasının şiddetine maruz kalmış, adeta bir esir hayatı yaşamış bir kadın. O yüzden kocası öldüğünde bu onun için bir yas değil, hayır, tam tersine yıllardır beklediği o sessiz kurtuluş, zincirlerinden koptuğu ilk an. Ve sonra her şeyi değiştirecek o kıvılcım çakıyor. Ne mi o? Ana'nın oğlu Pavel'deki o tuhaf, o gizemli değişim. İşte bu değişim aslında Ana'nın kendi yolculuğunun da ilk adımı olacak. Pavel'deki değişim öyle böyle değil. İnanılmaz keskin. Hani mahallenin o kavgacı, öfkeli gençlerinden biri var ya, işte o gidiyor, yerine bambaşka biri geliyor. Sessiz, düşünceli ve en önemlisi, elinde tehlikeli kitaplar olan bir adam. Bu giysilerini temiz tutmasından çok daha fazlası. Bu resmen bir ruhun uyanışı. Tabii Ana'nın yüreği ortadan ikiye bölünmüş gibi. Bir tarafta oğlunun bu yeni haliyle, bu aydınlanmış haliyle inanılmaz bir gurur duyuyor. Ama diğer tarafta onu bekleyen tehlikeleri düşündükçe içine oturan o tarifsiz, o derin korku var. Sanırım bu her annenin çok iyi bildiği o sevgi ve endişe arasındaki ince çizgi. Ve sonra o an geliyor. Kendi evinde o dört duvar arasında tehlikeli ve yepyeni bir fikre bir isim konuluyor. O an artık geri dönüşü olmayan bir an. Sadece tek bir kelime. Ama o kelime Ana'nın dünyasını sonsuza dek değiştirecek. Peki, Anel için sosyalist ne demekti o zamanlar? Aklına tek bir şey geliyordu. Devletin propagandasını yaptığı o korkunç figürler. Hani çarı öldüren canavarlar. Bu bize o dönemde sıradan insanların bu tür fikirlere ne kadar büyük bir korkuyla baktığını gösteriyor. Ama işte Ana'nın bizzat gördüğü, yaşadığı gerçekler bu korku duvarını yavaş yavaş yıkmaya başlayacaktı. Peki bu yeni fikirler lafta mı kalacaktı? Hayır. Şimdi ilk büyük sınavlarına geliyoruz. O kolektif eyleme. Dünyanın aslında değiştirilebilir bir yer olduğunu kanıtlayan o eyleme. Genellikle büyük olaylar çok basit bir haksızlıktan patlak verir değil mi? Burada da öyle oluyor. Fabrika yönetimi çıkıyor diyor ki şu bataklığı kurutacağız, parasını da sizin maaşınızdan keseceğiz. Düşünün, zaten kıt kanaat geçinen işçilerin cebinden alınacak bu para. Bu o kadar somut, o kadar bariz bir haksızlık ki. İşte o anda Pavel artık o kitap okuyan sessiz çocuk değil, bir anda bir lidere dönüşüyor. Ayağa kalkıyor ve sadece kendi için değil, oradaki yüzlerce işçinin bastırılmış öfkesi için konuşuyor. Onun sesi bir anda herkesin sesi oluveriyor. Sonuç, evet, işçiler o Kapik Savaşı'nı kazanıyor ama zaferin tadı buruk. Çünkü bu zaferin lideri Pavel bedeline özgürlüğüyle ödüyor, tutuklanıyor. İşte bu olay herkese şunu gösteriyor. Evet, bir şeyler değişebilir ama her zaferin bir bedeli var. Ve şimdi Ana'nın hikayesindeki o en kritik dönüm noktasına geliyoruz. Artık kenardan izlemeyecek. O an bir gözlemci olmaktan çıkıp davanın tam kalbine adım attığı an. Oğlu hapisteyken Pelageya Vlasova yani Ana bir karar veriyor. Bilinçli bir seçim bu. Bütün korkularını bir kenara bırakıp oğlunun başlattığı işi devam ettirecek. Artık o sadece bir anne değil, davanın ta kendisi oluyor. Bir yoldaşının söylediği şu söze bakın. Oğlunu alıp götürmüşler, anası onun yerine geçmiş. Bu cümle aslında her şeyi özetliyor. Ananın dönüşümü o kadar güçlü ki herkes bunu görüyor ve saygı duyuyor. Artık o Pavel'in annesi değil, davanın anası.
Şimdi sıkı durun çünkü hikayenin zirve noktasına, o en can alıcı anına geliyoruz, mahkeme sahnesine. Burası bütün inançların, bütün fikirlerin tüm dünyaya haykırıldığı yer olacak. Mahkeme salonunu bir düşünün. Pavel için orası bir sanık sandalyesi falan değil. Hayır, orası bir sahne. Merhamet dilenmek için ayağa kalkmıyor, tam tersi o, düzeni yargılamak ve yeni bir dünyanın manifestosunu okumak için ayağa kalkıyor. Biz devrimciyiz diye başlıyor söze ve birileri sadece emir verip diğerleri sadece çalıştığı sürece devrimci kalacakız. Bakın bu cümle her şeyi anlatıyor. Kim olduklarına, ne için savaştıklarına. Bu bir uzlaşma çağrısı değil, bu açık bir meydan okuma. Ve sonra zirve noktası geliyor. Sizin koruduğunuz düzenin uzlaşmaz düşmanıyız biz ve yeneceğiz sizleri. Bu sözler sadece bir mahkeme salonunu inletmiyor. Bu sarsılmaz bir inancın ilanı. Ve işte bu sözler Ana'nın içinde kalmış o son korku kırıntısını da yakıp kül ediyor. Onu davasına sonsuza dek bağlıyor. Peki sonra ne oluyor? Artık bambaşka bir insana dönüşen Ana son ve en büyük sınavıyla yüzleşiyor. Hikayenin o güçlü finaline doğru ilerliyoruz. Son görevi şu. Oğlunun o tarihi konuşmasının basıldığı bildirileri alacak ve halka dağıtacak, tek başına. Her adımda artan bir gerilimle yola çıkıyor. Oğlunun sesini, yani gerçeği insanlara ulaştırmak için. Ama tren istasyonunda bir casus onu fark ediyor. Bu, onun için sadece bir görev değil, cesaretinin en büyük testi. Etrafı polislerle çevrildiğinde her şey bitti mi sanıyorsunuz? Hayır, tam tersi. İşte o an Ana'nın sesinin en gür çıktığı an oluyor. Kalabalığa dönüp haykırıyor. Bir ruh öldürülemez. Yakalanması, onun susturulması değil, sesinin ölümsüzleştiği an oluyor. Bedeni esir alınabilir ama sesi artık susturulamaz. Ve Gorki, romanın sonunda bizi işte bu müthiş soruyla baş başa bırakıyor. Tek bir ses susturulduğunda acaba kaç tane daha uyanır? Bu, bir fikrin nasıl ölümsüzleşebileceğinin hikayesi. Dinlediğiniz için teşekkürler.